Evrene yön veren ilahi bir güç var. Ve bu ilahi güç evrenin merkezindedir demiş 1304-1374 yıllar arasında yaşayan Francesco Petrarca. Francesco Petrarca da Dante ve Boccaccio gibi modern İtalyan dilinin oluşumunda katkıları olan şairlerden birisidir. Onun şiirlerinden birisi bakarken dingin güneşine hayran hayran gözlerinin, bilirim oradadır benimkileri renkten renge sokanın, ıslatanın, kopar yüreğimden yorgun ruhum uzaklaşır, sığınmak ister koynuna, adına cennet dediği toprağın, acı ve tatlılıkla dolu olduğunu görür bulunduğu yerin ve dünyadaki her şeyin bir örümcek ağına benzediğini, yakınır bunun için kendi kendisinden ve aşktan. Niçin böylesine etkin mahmuzları var? Niçin frenleri böylesine keskin? Birbirleriyle çelişkili, birbirinden kopmayacak bu iki uçtan ötürü kala kalmıştır bazen sıcak mı sıcak, bazen buza dönmüş beklentileriyle, bazen mahzun, bazen mutlu mu mutlu. Ne ki düşüncelerin çoğu hüzünlü, azı neşeli ve çoğu kez pişmanlık içindedir bu yürekli girişimden ötürü. Böylesi bir meyve ancak böylesi bir kökten doğarmış. Petrarca'nın şiirlerine genelde Laura hep konu oluyor ve Laura bir kişidir. Yani bu sevdiği birisidir. Bu bir sevgilidir. Ve Laura'yı yeryüzüne indirmiştir. Yani Laura cennetteki sevgili değildir. Yani cennetten yeryüzüne gelmiştir. Hani Cehennem, Araf ve cennetten oluşan ilahi komedyada Dante'nin Beatrice'i var ya, hani cennet yolculuğundaki Beatrice ve birçok katların olduğunu söylediği cennet. Biliyorsunuz ki Dante de 1265-1321 yıllarında Floransa'da doğmuş ama bu da bir İtalyan yazarıdır. Hani yukarıda demin söylediğim gibi İtalyan dilinin oluşumuna katkıda bulunan çok önemli bir şairdir. Yer evrenin merkezindedir demiş Dante kendi anlayışına göre ve hareketsizdir demiş ve hareketsiz bir şekilde de öylece durur. Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn, daha sonra da yıldızlar vardır. Yani hiyerarşik düzen değil de sıra sıra dizilidir bunlar. Bir de yukarıya doğru en yüksek kürede de Tanrı'nın evi var diyor Dante bu durumda. Yani bu Francesco Petrarca o kadar iyi bir şair ki Napoli'de kralın bir sınav sonucunda baş şair olarak seçilmiş ve buna sanıyorum baş şairlik tacı takılmış. İlk defa da Avrupa'ya seyahat yapanlardan birisiymiş bu şair. Giovanni Boccaccio ile de Floransa'da işte bu Avrupa seyahati sırasında tanışmış ve arkadaş olmuşlar. Yani şiirde müziğe ulaşma anlayışını getirenlerden birisidir. Gayet tabii ki de diğer ülkelerdeki şiirlerin üzerine de etkisi olmuş Petrarca'nın. Yani bu biliyorsunuz ki bu şiirlerin üstüne etkisi olan Ovid'le Vergil, onun kadar da etkisi olan Petrarca'dır. Ama bildiğim bir tek şey Dante, Boccaccio ve Petrarca, İtalyan dilinin oluşumunda en büyük katkısı olan 3 çok çok önemli şairlerdir. Ve hikaye yazarı aynı zamanda Boccaccio, biliyorsunuz. Decameron'u yazan, 10 günde 100 tane masalı yazan. Dante de İlahi Komedyası'yla meşhurdur.